Kitabı açtın ve bir anda saat 3 olmuş. Zaman kayboldu. Bu his ne? Sabah, bahçe ve o an dünya durdu. Hiçbir şey düşünmüyorsun. Sadece varsın. Kalem akıyor, silmiyorsun. Sözcükler geliyor, sanki onlar seni yazıyor. Bu flow state. O anda bilmiyorsun ama zihnin en verimli, en yaratıcı modunda. Bunu bilim adlandırdı. En son ne zaman zamanı unuttun? Ve neden bazen bu his kaybolup gidiyor? Bunu konuşacağız. Buna Mihaly Csikszentmihalyi bir isim koydu. Flow State. Ve bu videoyu izlemek için iyi bir neden. Csikszentmihalyi tanımladı. Tam odak, tam katılım, o ana veren tam zevk, bilinç akıyor. İşte flow. Flow 18 özelliği var. Zaman algısı kaybolur, ego silinir, çaba çabasız hisseder. Flow sadece müzisyenler ya da ressamlar için değil. Yemek pişirmek, koşmak, öğretmek, hepsi olabilir. Beyinde geçici hipofrontalite oluşur, öz eleştiri susturulur. İşte bu yüzden flow'da o ses susar. Flow'da dopamin, norepinefrin ve endorfin birlikte salgılanır. Bu nadir. Bu yüzden o kadar iyi hissettiriyor. Bunu bilmek önemli. Flow nasıl oluştuğunu anlayan kişi onu geri çağırabilir. Birinci koşul. Zorluk, beceri dengesi. Ne çok kolay sıkar, ne çok zor korkar. Tam orta, flow orada doğar. İkinci koşul. Net hedef. Ne yaptığını, nereye gittiğini tam bilmek. Belirsizlik, flow'u öldürür. Üçüncü koşul. Anlık geri bildirim. Yaptığının sonucunu hemen görmek. Bu üçü bir araya gelince flow kaçınılmaz. Kolay sıkıntı yaratır. Çok zor anksiyete yaratır. Flow kanalı ikisinin tam ortasında. Ve sen onu bulabilirsin. Bir bildiri ve flow kırılır. Bu yüzden derin odak önce gelir. Ortam flow'un kapısıdır. Soka. Bu üç koşulu bilmek, hayatındaki flow anlarını görmen demek ve daha fazlasını yaratman demek. Ortalama dikkat dağılımı 47 saniye. Telefon öncesinde 2,5 dakikaydı. Flow için bu yeterli değil. Beyin aynı anda iki şeyi yapamaz. Multitasking bir yanılgı ve flow'un en büyük düşmanı. Kronik stres amigdalayı aktive eder ve amigdala aktifken flow kanalı kapanır. Güvenli hissetmek flow için şart. Mükemmeliyetçilik flow'un antipodu. İç eleştirmen konuşurken beyin tehdit modunda. Flow orada yaşamaz. Flow anlam ister. Neden yapıyorum sorusuna cevabı olmayan aktivite. Flow için zemin değil. Bu engelleri tanımak, onları aşmanın ilk adımı. Flow kaybolmadı. Sadece engellendi. Fark büyük. Doğayla temas flow'un en kadim tetikleyicisi. Toprak, bitki, su. Beyin burada eve döner. Ritmik hareket flow'u davet eder. Yürümek, koşmak, yüzmek, beden bir ritme girince zihin serbestleşir. Öğrenme flow'u en demokratik olanı. Zorluk beceri dengesi oturduğunda merak otomatikman devreye girer. Yaratıcı flow en güçlü olanı. Çünkü hem yapma hem de keşfetme var. İkisi birlikte zaman durur. Sohbet flow'u en az bilinenidir. Derin bir bağlantıda,
Gerçek bir dinlemede zaman o da kaybolur. Flow büyük anlar için değil, küçük, sıradan anlarda da var. Gözün açılınca her yerde görürsün. Birinci pratik. Flow aktiviteni bul. Hangisi seni zaman kaybettiriyor? O aktivite. Senin flow kapın. İkinci pratik. Blok zaman. En az 90 dakika. Telefon kapalı. Bildirim yok. Flow zaman ister. Üçüncü pratik. Zorluk seviyeni ayarla. Çok kolaysa daha zorlaştır. Çok zorsa küçük adımlara böl. Dördüncü pratik. Ritüel oluştur. Aynı çay, aynı yer, aynı müzik. Beyin başlıyoruz sinyalini alır. Beşinci pratik. Geri bildirim döngüsü kur. İlerlediğini görmek, flow'u sürdürür. Küçük zaferler, büyük motivasyon. Flow bir tesadüf değil, bir pratik. Bu 5 adım onu hayatının dokusuna örebilir. Flow mutluluk değil, mutluluk aranır, flow yaşanır. Fark şu, mutluluk gelip geçer. Flow seni dönüştürür. Araştırmalar net. En mutlu insanlar en fazla flow yaşayanlardır. Flow mutluluğun kapısı değil, kendisi. Bugün kaç kez zamanı unuttun? Bu soru, flow farkındalığının başlangıcı. Cevap seni şaşırtabilir. Yorumlarda yaz. Hangi aktivite seni flow ağa sokuyor? Cevapları okumayı çok seviyorum. Bu videoyu izlemek de bir adım. Merak etmek, flow'un ilk işareti ve sen zaten başladın. Bahçe, sabah, altın ışık ve zaman yok. Bu flow ve bu senin için de mümkün.